Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün çok beğeneceğinizi düşündüğüm çok lezzetli bir kurabiye tarifim var. İçi Antep fıstıklı, kadayıflı, kakaolu kurabiye tarifi. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli kurabiye tarifime geçelim. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. 1 adet yumurta ekleyelim. 1 çay bardağı pudra şekeri ekleyelim. 1 paket toz vanilya ekleyelim. Toz vanilya 1 paket 5 gram ölçüsündedir. Bu malzemelerimizi el çırpıcısıyla şöyle bir karıştıralım. Yumurtamız ve şekerimiz birbirine iyice özdeşsin. Bir 2-3 dakika kadar çırpmanız yeterli olacaktır. Çırpma işlemini tamamladıktan sonra 2 yemek kaşığı dolusu mısır nişastası ekliyorum. Mısır nişastasını ekledikten sonraki aşamaları çektiğimi zannedip çekmediğimi fark ettim. Hemen sizlere ne eklediğimi söylemek istiyorum. 3 su bardağı un ekledim. 1 çay kaşığı hamur kabartma tozu ekledim. Ve 160 gram oda sıcaklığında beklettiğim tereyağımı ekledim. Ve 2 yemek kaşığı dolusu kakao ekledim. Tüm malzemelerimi elimle şöyle bir güzelce yoğuruyorum. Yumuşacık, ele yapışmayan kıvamlı bir kurabiye hamuru hazırlıyorum. Kurabiye hamurumuzu hazırladıktan sonra mutfak terazisinin üzerinde 25 gram ölçüsünde tartalım. Mutfak teraziniz yoksa eğer göz kararı olarak hazırlayabilirsiniz. Kurabiye hamurumuzun hepsini 25 gram ölçüsünde hazırladıktan sonra limonluğun şeklinden faydalanarak içerisine streç filmi ekleyelim ve kurabiyemize şekil verelim. Kalıbın içerisine kurabiye hamurunu yerleştirdikten sonra parmağımızla tam ortasında oyuk oluşturalım. İçerisine kadayıflı Antep fıstık kreması yerleştirelim. Dilerseniz iç malzemesi olarak fındık ezmesi ve kadayıf karıştırarak hazırlayabilirsiniz. Veya sürülebilir çikolata ve kadayıfı karıştırarak hazırlayabilirsiniz. Elinizin altında bu şekilde sürülebilir çikolata veya fıstık ezmeleri varsa o şekilde de yapıp hazırlayabilirsiniz. Sade olarak da kremaları koyabilirsiniz. Ama çıtır kadayıfla ayrıca lezzetli oluyor. Çıtır kadayıfla Antep fıstığı kremasını karıştırdım ve iç harcımı bu şekilde elde ettim. İç harcını kurabiye hamurumuzun tam içerisine doldurduktan sonra üzerine kurabiye hamuruyla kapatalım. Ters çevirip yağlı kağıt serip fırın tepsimize aralıklı bir şekilde dizelim. Ben bu kurabiye hamurunun içerisine hamur kabartma tozu ekledim. Çünkü tam böyle şekil verdiğim kalıpta olmamasını istemediğim için hafiften biraz yayılmasını istediğim için hamur kabartma tozu ekledim 1 çay kaşığı ölçüsünde. Eğer kalıbın aynı şeklinde olmasını istiyorsanız hamur kabartma tozu eklemeden yapmanızı tavsiye ederim. Öylelikle kurabiye hamuru pişerken yayılma söz konusu olmamış olacaktır. Kurabiyelerimizi hazırladıktan sonra önceden ısınmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin üzeri hafif çatlayana kadar ve hafif yayıldıktan sonra fırından alabilirsiniz. Ben yaklaşık fırınımda 18 dakika kadar tuttum. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Kurabiyelerimiz fırından çıktıktan sonra biraz dinlendirelim. Soğumasını bekleyelim. Soğuduktan sonra çikolata sosunu üzerine sıkabilirsiniz. Ben hazır çikolata sos kullandım. Dilerseniz sürülebilir çikolatayı eriterek de hazırlayabilirsiniz veya hazır sütlü çikolata, bitter çikolata, beyaz çikolatayı benmer usulü eriterek de hazırlayabilirsiniz. Kurabiyelerimizin üzerini süsledikten sonra buzdolabında üzerindeki sosun çikolatanın soğumasını bekleyelim. Çikolatalar donduktan sonra sunum tabağına alıp servis edebilirsiniz. Dilerseniz derin dondurucuda saklama kaplarına koyarak kurabiyelerinizi aylarca muhafaza edebilirsiniz. Yemek istediğiniz zaman veya misafirlerinize sunmak istediğiniz zaman oda sıcaklığına geldikten sonra kurabiyeleri servis edebilirsiniz. Kurabiyelerim hazır. Şimdi hemen sunum tabağına dizip sizlere yakından iç dokusunu, kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdiden deneyen herkesin ellerine kollarına sağlık. Dilerseniz bu kurabiye tarifimin iç dolgusunu reçelle de yapabilirsiniz. Herhangi bir reçelin içerisine ceviz veya kadayıf ekleyip karıştırıp iç dolgusunu reçelli olarak da yapabilirsiniz. Sade ya reçel ekleyerek de olabilir.
Kurabiyenin iç dokusunu göstermek için hem bıçakla kestim hem de bir ısırık alarak sizlere yakından iç dokusunu gösterdim. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni nerelerden takip ettiğinizi gerçekten çok merak ediyorum. Böylelikle sohbet etmiş oluruz. Kanalımda görmek istediğiniz tarifler varsa eğer yorum kısmına yazarsanız mutlaka planlamamın içerisine alıyorum ve istediğiniz tarifleri video çekerek sizlerle tariflerini paylaşıyorum. Bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime sizlerin düşünceleri fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.